Herkese merhaba. EMEA Stage 2'nin ikinci haftası geride kaldı. Haftanın sonuçlarıyla bültenimize başlayalım. Haftayı Foot Pacific serisi açtı. Serinin ilk haritası Pacific'in seçimiyle Split oldu. Pacific geçtiğimiz hafta Gentleman's karşısında da bu haritayı seçmiş ve 13-5 kazanmıştı. Galibiyete rağmen kompunda Raze Veyley değişikliği yaptı. Foot ise Double Duelist komp düzenini korudu. İlk yarıyı 9-3 önde kapatan Foot'a karşı Pacific kolay pes etmeyeceğini gösterse de ikinci yarıdaki geri dönüş çabası yetersiz kaldı ve haritayı 13-10 Foot kazandı. Seri Lotus ile devam etti. Stage 2'nin ilk Lotus haritasında Foot Double Duelist artı Vice kompuyla çıkarken Pacific Double Controller artı Deadlock tercihiyle sahneye çıktı. Lotus'ta da Foot etkili başladı. Pacific ikinci yarıda öne geçmeyi başarsa da Foot skoru eşitleyerek uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda 14-12'lik skorla son sözü Pacific söyledi ve seri Ascent'e gitti. İki takım da ilk hafta Ascent oynamış ve mağlup olmuştu. Buna rağmen Pacific komp düzeninde değişiklik yapmadı. Foot ise esnek komptan vazgeçerek herkesi main rollerine döndürdü. Jet ve Chamber yerine Neon ve Cypher'a yer verdi. Ascent'e de etkili başlayan Foot bu kez oyunu baştan sona kontrol altında tuttu ve rakibine darmadağın ederek seriyi kazandı. Pacific çift Sentinel'li savunma ağırlıklı görünen bu kompuyla çıktığı 2 Ascent maçında da ağır mağlubiyetler aldı. İki maçın toplamında yalnızca 5 round savunma yapabildi. Bakalım önümüzdeki maçlarda bu kompta ısrarcı olacaklar mı? Gün Fnatic Karmine Corp mücadelesiyle devam etti. EMEA'nın ilk Summit haritasına bu seriyle şahitlik ettik. Harita seçimi KC'den geldi. Fnatic'in favori görüldüğü seride böylesine sürpriz bir tercih oldukça anlaşılırdı. KC standart bir Smoker yerine Harbor ve Viper'lı çift perdeli controller kompu kullandı. Fnatic ise tek duelisti Sage artı Chamber kompuyla çıktı. Sürekli el değiştiren üstünlük nedeniyle oldukça çekişmeli geçen haritada iki yarıda denge bozulmadı ve mücadele uzatmalara taşındı. 30. roundun sonunda Fnatic EMEA'nın ilk Summit galibiyetinin sahibi oldu. Serinin ikinci haritası Ascent'te iki tarafta geçtiğimiz hafta Giantex'e karşı galip gelmişti. Bu seride de komplarını bozmadılar. KC'nin kusursuz oyunu karşısında cevap veremeyen Fnatic haritayı 13-6 kaybetti ve seri Split'e taşındı. Split'te Fnatic Double Duelist komp tercih etti. Bu anlayış normal gözükse de ajan seçimleri dikkat çekiciydi. Alphager Neon, Kayak Yoru, Cloud ise Viper ile oynadı. Cloud'un bu tercihi kariyerindeki 9. Viper seçimi oldu. KC tarafı Sage'li Double Controller kompla karşılarına çıktı. Çekişmenin bir an olsun durmadığı Split'te taraflar birbirine üstün gelmekte zorlandı. Uzatmalara giden haritayı 17-15 ile Fnatic kazanmayı başardı. Karmine Corp Stage 2 öncesi Fnatic'e transfer olan eski koçları Engi bayağı zorlamış oldu. Seriye Türk oyuncular damgasını vurdu. Split'i Alphager 35, Lev 34 kill ile tamamladı. Aynı zamanda Alphager EMEA'nın 3000 kill barajına ulaşan ilk oyuncusu oldu. Lev'in seride ulaştığı toplam 82 kill ise Visti tarihinin bu üçlerde en yüksek kill liderliğinde Aspas ile ortaklık kurmasını sağladı. İkinci gün Eternal Fire Team Heretics karşılaşmasıyla başladı. Maç öncesi Eternal Fire kadrosunda Easy yerine Spear'ın dahil edildiği duyuruldu. Eternal Fire önceki iki maçında olduğu gibi yine Lotus tercihi yaptı ve komp düzenini korudu. Heretics ise Wood'u tek duelist olarak kullanırken koşmarası Omen, Rienzi Viper ile haritaya sürdü. Bu daha önce kullanmadıkları yeni bir düzendi. Başa baş geçen haritada ikinci yarı sonuna doğru Heretics üstünlüğü ele geçirdi ve 13-10'luk skorla seride 1-0 öne geçti. İkinci yarı Heaven'a Eternal Fire Double Duelist kompla çıktı. Heretics tarafında ise Wood Chamber koşmaras Neon'a geçiş yaptı. Eternal Fire Stage 1 boyunca her maçında Heaven'ı yasaklamıştı. Stage 2'nin ilk iki maçında ise Heaven karar haritasına kalmasına rağmen oynanmamıştı. Haritaya fırtına gibi başlayan Heretics temsilcimize adım attırmadı. Eternal Fire haritayı tek bir round bile alamadan 13-0 kaybetti. Alınan bu ezici mağlubiyet uzun süredir süregelen Heaven yasaklamasının sebebini açıkça ortaya koydu. Haftanın 4. serisinde Gentleman ile Navi karşılaştı. Birkaç gündür Martin'in hastalık nedeniyle yerini Van Zero'ya bırakabileceği konuşuluyordu. Ancak oyuncu Navi karşısında forma giydi. Gentleman ilk harita tercihini yine sürdürdü ve seri Sunset ile başladı. Her iki takım da önceki komplarına sadık kalırken tek değişiklik Starzone'un Sova yerine Fade'e geçiş oldu. Haritayı 13-10 kazanan Gentleman seride 1-0 öne geçti. İkinci harita Heaven'da Gentleman kompunu değişikliğe gitmedi. Navi ise rakibinin kullandığı kompun birebir aynısını tercih etti. Aynı kompların mücadelesinde oyun planı daha iyi uygulayan taraf Gentleman oldu. 13-7'lik galibiyetle haritayı kapatan Fransız temsilcisi seriyi de 2-0 kazanmayı başardı. Üçüncü gün efsaneleşmiş Foot BBL derbisiyle ateşlendi. Her iki tarafında Heaven performansları göz dolduruyor olsa da BBL haritayı yasaklamayı tercih etti. Foot ise permabanı bir izi sürdürdü. BBL geçtiğimiz hafta Vitality karşısında ilk yasaklama olarak Lotus'u tercih etmişti. Bu seride ise Lotus oynamayı seçti ve seri bu tercihle başladı. Foot kompunda sürpriz bulundurmuyordu. BBL ise Double Duelist yapısını Yoru ile oluşturarak beklenmedik bir seçim yaptı. İlk yarı başa baş geçerken ikinci yarıda ipleri eline alan BBL haritayı 13-7 kazanarak derbide 1-0 öne geçti. Split'te her iki temsilcimiz de önceki komp düzenlerini değiştirmedi. Haritaya iyi başlayan taraf Foot oldu. 13-7'lik cevapla seriyi 1-1'e getirdi. Böylece taraflar kendi seçtikleri haritaları kazanarak seriyi karar haritası Sunset'e taşıdı. And Craven even finding Zeus. Where's that come from as the players walk out? They don't clear Sociable, but Loita does! Cristalli's still alive, and that's the real hope in this round. His rifle works sublime.
Could he go one step further? It looks like it. 1-2. Sunset'te Foot önceki kompuyla çıktı. BBL ise Stage 2'deki ilk Sunset'ine Neon ve Deadlock'lu kompla çıktı. Bu kompu EVC'de kullanarak çıktıkları iki Sunset'i de kazanmışlardı. Sunset'te Foot iyi başladı ve ilk yarıyı 8-4 önde kapattı. Ulti atacaklar. Şunlara beraber pushlayın. CT holdla. Holdla CT'yi. Holdla pikleyecek. Bekle. Almadan koyun. Vuruyor. Short bende. Short'ta. Beraber. Cross kal. Kal böyle. Çok iyi. İkinci yarıda tansiyon bir hayli arttı. İmkansız görünen clutchlar, kritik hatalar ve peş peşe gelen kırılma anları derbiye damga vurdu. Normal sürenin son roundunda hata yapmayan Foot 13-11'lik galibiyetle nefes kesen derbiyi kazanmayı başardı. And again, it's going to be such a restricted post plant. Nobody near the ult. Rose and Larok 2 away, but it's too many. Yeah, they've tried to fight towards backside and Foot have punished them. They've waited for Zeus to come in, so it's up to LaRock. First headshot clean. Oh. You thought there was a chance, İki but takım arasındaki son 5 seriyi BBL kazanmıştı. Foot ise 812 gün sonra ezeli rakibi karşısında yeniden galibiyet sevinci yaşadı. Böylece iki takım arasındaki toplam galibiyet sayısında 8-7 öne geçti. Üçüncü gün kapanışında EMEA'nın en çekişmeli rekabetlerinden bir diğeri sahnedeydi. Liquid ile Fnatic'in kozlarını paylaştığı seri Liquid'in Summit tercihiyle başladı. Bu seçimle EMEA'nın ikinci Summit'i de Fnatic'e karşı oynandı. Fnatic comp tercihini korurken Liquid Double Duelist düzenle ilk Summit'ine çıktı. Liquid haritaya hazırlığıyla seçimin hakkını verdi ve 13-6'lık rahat bir galibiyetle Lotus'ta 1-0 önde girdi. Lotus'ta Liquid ilk günkü ağır Eternal Fire mağlubiyetinin ardından kompundan 3 ajan değiştirdi. Fnatic ise Vice ve Raze'li kompla sahneye çıktı. Liquid dominasyonu burada da devam etti. 13-5'lik skorla Lotus'ta kazanan Liquid seriyi 2-0 tamamladı. Her zaman büyük çekişmeye sahne olan bu rekabet bu kez tamamen Liquid üstünlüğünde geçti. Fnatic ise seri boyunca beklenen seviyenin oldukça uzağında kaldı. Dördüncü gün Pacific Vitality serisiyle başladı. Heaven'ın açılan seride taraftar benzer düzenli komplar kullandı. Aralarındaki fark Chamber Astra ikilisiyle Omen Cypher tercihlerindeydi. Daha çok controller ve initiator olarak izlediğimiz Ninja bu haritada kariyerinin ilk jetini oynadı. Vitality kendi seçimi Heaven'ı 13-6 rahatça kazandı. Seri Sunset ile devam etti. Her iki takım da ilk Sunset'lerini kaybetmişti. Bu maçta farklı komplarla haritaya çıktılar. Pacific Deadlock Viper yerine Sage ve Cypher'a yer verdi. Vitality ise oldukça değişik bir komp tercih etti. Sage ve Chamber yanına duelist olarak sadece Phoenix koydu. Haritayı 13-7 kazanan Vitality seriyi 2-0 tamamladı. Yeni komp tercihiyle hücumda zorluk yaşayan Vitality savunmada daha iyi performans sergiledi. Ligin zayıf takım olarak görülen Pacific karşısında bile zorlanan bu kompu diğer takımların cezalandırabileceğini düşünüyorum. Gün kapanışında Eternal Fire ile Giantex kritik bir seri için karşılaştı. Bu seriyi kaybeden taraf doğrudan playoff şansını yitirecekti. Seri öncesi Giantex vize sorunu yaşayan Türk oyuncusu Masek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Onun yerine forma giyen Jesse ile resmi sözleşme imzalayarak kadroya kattı. Seri split ile başladı. Eternal Fire ilk split maçında Liquid'e karşı galip gelmişti. Buna rağmen kompunda değişiklik yaparak Omen Vito yerine Astra Raze tercih etti. Giantex ise Double Duelist kompunda Westside'a Phoenix verip Jesse'yi Omen ile kullandı. Split'i domine eden Giantex haritayı 13-5 kazanarak seriyi Ascent'e taşıdı. Ascent'te Giantex komp düzenini korudu ancak ajanlar el değiştirdi. Eternal Fire rakibinin aynı kompunu Jet yerine Neon ile kurdu. Bu kompla oynadığı önceki iki Ascent'i kaybeden Giantex bu kez planlarını kusursuz uyguladı ve 3. Ascent maçında galibiyeti tattı. GX 13-7'lik zaferle seri 2-0 tamamladı. Eternal Fire'ın son bir grup maçı kaldı. Bunu kazanması bile onu gruplarda ilk iki sıraya yükseltmeye yetmeyecek. Temsilcimiz playoff şansını play-in aşamasından deneyecek. Haftanın son günü BBL ile Navi arasındaki seriyle başladı. Playoff için her iki takım açısından da kritik önem taşıyan seri BBL'in Heaven tercihiyle açıldı. Takımlar önceki komplarıyla sahneye çıktı. Temsilcimiz müthiş bir başlangıç yapmasına rağmen Heaven'da üstünlüğü elinde tutamadı. Navi istikrarlı oyunuyla geri dönüşü başardı ve haritayı 13-11 kazandı. Ascent'te Navi Foot karşısında kullandığı kompu tercih etti. BBL ise ilk Ascent haritasına yorulu Double Central kompla çıktı. BBL'in 13-7'lik cevabı seri kar haritası Sunset'e taşıdı. Sunset'te Navi önceki kompunu korurken BBL Foot mağlubiyetin ardından Deadlock, Viper ve Neon yerine Waylay, Cypher ve Yoru'ya yöneldi. Yeni kurduğu kompta kusursuz oynayan temsilcimiz Navi'yi paramparça etti. BBL harika performansıyla haritayı 13-3 seride 2-1 kazanmayı başardı. Seri MVP'si Lovestruck 17 ilk kanlı galibiyetin en önemli mimarı oldu. Hafta Heretics Carmine Corp karşılaşmasıyla tamamlandı. Sunset ile başlayan seride Casey önceki komp tercihini sürdürdü. Heretics ise ilk Sunset'ine Double Initiator düzenle çıktı. Takım bu kombu daha önce EVC'de kullanmıştı. Casey iyi başladı haritada ilk yarıyı 8-4 önde kapattı. And so focus can be turned towards market now. 4 players to make their reprisal. In fact, it's all 5. A bingo situation for KC. Dozer's cashing in. In fact, he's right behind Rians. Can't hear a damn. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak 13-4 kazandı. It's the double swing round the pillar. He's heard this cacophony of steps, and with the paranoia to try and split the play, just doesn't know where Rians has gotten off to. Catches him anyway. Dozy with one more to find. Spenji on the other side of the smoke already spots him. But as the Brit drops back, Dozier has a pocket to play from. Up close, the cams landed inside to check. They cut through Heretics.
Seri Lotus ile devam etti. Lotus'ta her iki takım da önceki Lotus maçlarını Eternal Fire'a karşı oynamıştı. Bu seride de o günkü düzenlerini korudular. Casey'nin ardı ardına aldığı roundları sadece izlemekte kalan Heretics, 35 dakika süren maçta yalnızca 2 round alabildi. Haritayı 13-2 kapatan Casey, seriyi kolayca 2-0 tamamladı. Rekabetin izlerine Krostal'in A savunma roundlarıyla başlayalım. First couple shots, the rest won't transfer with it. All on Crostali, the young gun, but he's had so much impact from these positions before. Two taken, two left to find, but it's going to work out for him. There wasn't In time. London. Sure, Pacific are the ones giving them opportunities, but if the last one was criminal in a 3v2, this is damn right near a life sentence in prison for that. That's ridiculous. He'll be working for him, and Cristali in the corner. He's looked so good! Cupert harika spray transferi sonrası roundu 4 deyip kapatıyor. Cupid all on site alone. Shot. Oh my god! What a Cupid! That's brilliant! And now with the spike on the ground and Waddle there to support, this is doable, and it's certainly. Ridiculous 4K. I mean, look at the transfer on this first one. Yeah, unbelievable. Slow that down for us, EBS. Unreal. But it's almost like in this situation where Pacific feel like they're dead and beaten. Alorante perdesiyle gizlenip 3 vuruyor. If it's just hocus pocus. Oh, Ooh, no. Valorante. This could be it. He's in for a killing here. Wall down, players are walking in front. Jump up, that's no longer as effective true. as what it used to be. What are we looking at here? Oh, it's the shoulder pad of Valorante. One frame. Burada ise Alorante Foot'un Eko'yu çalmasına izin vermiyor. It's a fumble from Pacific, let's be honest, as Alorante walks in with his knife out. Sociable's Guardian. Spike planted. Just to use it, but it's just that lack of information right now, which is selling him short. Here's the showstopper, takes the head clean off. That Zeus gone, knows where Crostali is. It's 1-0 now, and Alorante's taking the back of the net off with this. Remaining. And Zeus barely had a chance to get the ult off for someone so good with his mechanics. You can see how frustrating that is. Oh my god! Earlier in the day, Bu performans üzerine bir de ace atıyor. melted. Yeah, it doesn't get any easier. Alorante though, a saving grace for Pacific. Two of the best. Can he make it 3? It looks like it. Wow. And with the spike to go down, it's a 2v4 in which to clutch from. A 2v4 in which is going to be impossible with Alorante still alive. Looking to make things 10-10. Alorante's ace will do that. As you said, and when he has confidence, this is exactly the person you want to put your stocks in. One enemy remaining. I mean, I saw him last week. Suyesu seç bolu önünde kalıyor ve beklenmedik bir an yaşanıyor. Your duty is not over. Came through! Oh, just... Spike down B. I have the spike. Look, opener goes through, you wall next to him, and then he gets to go and kill two. Spear Visti kariyerine ace ile başladı. Çaylak oyuncu Heretics karşısında 3. roundda ace attı. It seems like maybe even part of a game plan. Okay, Spear. What could... Still so much ground to cover as well. 20 on the clock and Spear still standing. Nice shot onto Rienz. He's taking the round by storm! What? A debut ace in the first 3 rounds! Spear! Not quite the Navira pistol ace. That he hasn't quite done that, but round number 3, that's all it took for the young Turkish superstar. If you were questioning like, oh, it seems like everybody's hyping this guy up quite a lot, you now understand why. Huge levels of individual brilliance, and that Rienz attığı harika ace clutch sonrası ben buradayım diyor. them just to make that move for free though. Weaponry about to be removed, but the timing's not quite there. Spike down Players A. fighting through while they still have the rifles. That's always the problem with a steel gun. It's just a little bit slower than you'd like it to be. And that leaves Rienz left alone. He's had a pretty decent half, but it would need to be the ace if they're going to go in with an advantage. The spams, not far away, and okay, he's got rid of Echo. But that time is ticking down. 20 seconds. Okay, that smoke's now going to fade. But with both players still in the corner, nothing that he can do to clear them. It just has to be immediate headshot! But Rienz pulls it off! The man that always seems to be the god
this guy on the Viper on this map, the head-to-head with Echo, but my God! What a round to show up in. The lead locked in 7-5 at the halftime. Returnal Fire, the bounce back needed. Let's hear from Neki. Guys, what are you doing guys? I'm here. Calma. Hero'dan tek kişilik harika savunma. No utility easy to clear him, however. So he gets to isolate one. A great headshot on the second! Hero! All three to his name. And Beepo left in a 1v2. You can already see Exit getting closer. Gonna keep those numbers sitting nicely. A passive hold. And Na'Vi shows up once again, Mr. Clutch. Larok'tan derbi ace'i. Stopper, he's been found and he's just peeked into so many bodies. Lovers Rock looking to hold down the long line all the way back from Mound. Shot nearly catches one off guard. Spike planted. And just shows a more disciplined face for a second, holds back from that initial contact, but as Larok cuts him off from the rest, he's still going here, Larok, looking for an ace in the derby. Stands. He wants the ace, he's going to get the bait for it, and there it is, all 5 from Larok. BBL's number 95, getting all 5. Each other, BBL's adaptations, very nice overall. The fact that they can show their slower style of play, that they don't need to always be as explosive as we expect them to be. Some low. Roth müthiş timing yakalıyor. Versus Kreven. Oh, Gonna wins win it. Yeah, that's going to be the B open up. Same post plan. It should be the same. Rose! Just The a timing! Larok says to Rose, oh, I'm the only one getting an ace today, mate, sorry. But this is the sort of impact we want to see from the captain. Spoke at length about Sociables fragging. Ekorant'ta Loita'nın ulti kararı heyecanı arttırıyor. Open plan might actually look as the players try and send it towards heaven. The Cosmic Divide going to be a problem which BBL can hold on. A rifle in Loita's hands, waiting for the players to peek him. Oh, there goes Sop. Yetiji now next up, a one-on-one against Loita, who's known for this. Spike halved, off it, waits for Yetiji to peek him. But Lovers Rock as well. That was the one a little less conditional. You were expecting to come in with him buying just the heavy shield. But you can understand why, right? Because overall, 1 ve 3'te Crosstally'den inanılmaz clutch. plan, and it continues on that way as BBL look to make it within 3, but not if they can get by Cristalli. Last player standing. What kind of nerves is this kid made of? There shouldn't be any world in which he's able to take timing on timing, but the way he isolates this fight, just off the shoulder of that CT wall, is unbelievable. Zeus'tan muhteşem reaksiyon. Of work up close, and as 3 players arrive at the scene, Zeus wastes no time. Cairo again, it's just map after map, starting in a very similar. Larok'tan 5 HP ile akıl almaz clutch. Heading his way, he can hear the steps. Throwing next. And it does connect, but he's looking to play for time. Looking not to play for the fight. Doesn't connect. Enemy remaining. Oh, brings it to a one-on-one. But Cristalli, that's who you're up against, and we know what he's like with his rifle. Confirms exactly where Larok's position is! Enemy. Felt like he'd missed his opportunity after this first duel, but Foot looking out of. Pro sahnede eşi benzeri görülmeyen bir an. Derke Pasifik karşısında Sunset'te arka arkaya 3 round Phoenix ultisi kullandı. Bir kere 20 kill ile bitiren tecrübeli oyuncu haritayı 22 kill ile tamamladı. Navi'nin geride olduğu haritada Exit yıldız gibi parlıyor. By now, he's going to have to over-deliver. Exit's helped out in the cause. This post plant being disruptive. Seamoth needs help now from the other layers, but Larok's already alleviated some of that stress. Down to the 2v2. Larok's just absolutely tear him apart. And Exit was noted earlier. Loita, trying to stay composed, does fall. And Exit still on with something now. Rock on 36 HP, he's going to fall. Exit. Going to find a lot of comfort being able to retake that side. Bye-bye. One enemy remaining. 2 rounds. Tap and slow. 2 IGL'in clutch savaşını Ross kazanıyor. 1v2. Aldrone ignored for... there it is. Spots him. Called out. Oh, quick catch! Rose making this a possibility. Clark's got to stay on the ball here. Tap on the spike, but the footsteps heard. He's not going to go for this one. Rose trying to toy with Cloric, who's been cool.
Collected, but now concerned. Who holds their nerve? The Put two the glove. captains. Ooh, Rose! He's actually done Unable him! to get out of any of those chokes, but Exit able to get out there, I think, is actually a win in that round, even if the round Lose the ultimately round, was yeah. lost. But also it was a nice new pathing from him Yeah. as well. Normally it was kind of through elbow and kind of playing that way, and it felt like him just kind of... Look everyone! Hello! Levin Ghost ile Heretics 3 saniyede haritadan siliyor. But we are listening in to the comms here with KC. One enemy remaining. From KC, that pistol round, unbelievable, let's be honest, and Levin looking as good as ever. Yeah. I'm actually speechless. İkinci haftanın ACS lideri 312 ile Levin oldu. Onu 295 ACS ile Trex, 294 ACS ile Ara, 293 ACS ile Net ve 286 ACS ile Derke takip ederek ilk 5'i tamamladı. Haftanın dip 5'lisinde ise 130 ACS ile Boster, 131 ACS ile Audaz, 136 ACS ile Koçparaz, 147 ACS ile Jesse ve 148 ACS ile Sivop yer aldı. Bu hafta Levin için ayrı bir parantez açmak gerek. Genç oyuncu gösterdiği performansla haftanın ACS lideri olurken en çok kill alan oyuncusu olmayı başardı ve VCT boyutu tarihinin kill rekoruna ortak oldu. Haftanın en çok tercih edilen haritası Ascent olurken 8 kez yasaklanan Biriz ve Summit en çok banlanan haritalar oldu. Ajans seçimlerinde ise Omen zirvedeki yerini korudu. Bridge, Killjoy, ISO, Reyna, Gecko, Theo, Claw, Vice ve Brimstone ise hafta boyunca hiçbir maçta tercih edilmedi. Bu haftanın ardından Navi, Pacific ve Eternal Fire grup aşaması üzerinden doğrudan playoff'lara yükselme şansını kaybetti. Foot ise grubunu lider götürmesine rağmen son hafta alınacak sonuçlara bağlı olarak doğrudan playoff biletini kaçırabilir. Bu nedenle son hafta oynanacak her karşılaşma büyük önem taşıyor. Grup aşamasının son haftası 29 Temmuz'da başlayacak. Peksa Bülten'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. 2 Hobbit, bir C kapı. C boş. 2. 75 vurdum Raze'de. Alırsın la. Spike planted. One enemy remaining. Three down. Another